Bir kalp atışını dinle, bir gitar teline dokun, bir şehrin uğultusuna kulak ver. Hepsi ses ama hiçbirisi saf değil. Etrafındaki bu dalgalara bak. İniyor, çıkıyor, kırılıyor, dönüyor. Tek bir şey değil bu. İçinde saklanmış başka dalgalar var. Peki bu karmaşanın özünde ne var? Bu videoda matematiğin en güzel fikirlerinden birini göreceğiz. Fourier dönüşümü. Bir fikir ki karmaşanın içinden düzeni çıkartıp veriyor. Bir kulağın nasıl işittiğini, bir kalbin nasıl hastalandığını, bir köprünün neden yıkıldığını aynı anda açıklıyor. Bir kalp atışı, bir nefes, bir gün, bir mevsim. Hepsi farklı hızlarda tekrarlanan şeyler ve sen bu tekrarların toplamısın. Başlayalım. Fourier'in yazdığı denklem bu. Korkma, her sembolün anlamı var. Baştaki E0 sinyalin ortalama değeri. Sinyali sıfır çizgisinin etrafında mı tutuyoruz yoksa bir farklı mı? Onu söyler. Sonra toplam başlar. Burada n bir sayaç. 1, 2, 3 diye gidiyor. Her n bir frekans katmanı. N eşit 1 olursa en yavaş dalga, 2 olursa 2 katı hızlı dalga, 100 olursa çok daha hızlı keskin bir titreşim. Peki an ve bn ne? Bunlar ayrı iki sayı değil. Bir düzlemde tek bir nokta. Şöyle düşün. Bir kağıt al, yatay eksene an, dikey eksene bn yap. Her frekans için an, bn bu düzlemde bir yerdedir. Sadece an varsa nokta yatay eksende, bn varsa dikey eksendedir. İkisi birlikte olduğunda nokta serbestçe dolaşır. Ve şimdi büyülü kısım. O noktanın orijine uzaklığı frekansın şiddeti, o noktanın açısı frekansın fazı. Yani ne kadar güçlü ve ne zaman tepe yapıyor. İkisi de aynı noktada gizli. Sinüs ve kosinüs birbirine dik. Yani biri diğeri hakkında hiçbir şey söyleyemez. Bağımsızlar. Tam da bu yüzden ikisi birlikte her dalgayı kurabilir. Bu katsayıları değiştirmek, seni değiştirmek demek. Bir insan düşün. En hızlı katmanı kalp atışı, saniyede bir. Biraz yavaşı nefes, 4 saniyede bir. Daha yavaşı uyku uyanıklık, günlük ritim. Daha da yavaşı hormonlar, aylık ritim. En altta mevsimler, yaşlanma, yıllık ömürlük. Her biri bir an, bir bn'i var. Kalp atışını güçlendir, nefesi yavaşlat, sarkadyen ritmini bozuverir. İnsan değişiyor, eğri değişiyor. Şu an, şu saniyede sen kimsin? Bütün bu ritimlerin tam bu t anındaki toplam değerisin. Fonksiyon hayatın şu andaki kesiti. Toplamlarsa bütün bu frekansların birikimi. Fourier'in dediği şu. Ne kadar karmaşık görünürsen görün. Seni saf sinüslerin toplamı olarak yazabilirim. Ve bu toplamı bildiğim an seni çözdüm demektir. Fourier sadece bir denklem değil, bir gözlük. Bu gözle bakınca etrafındaki her şey başka görünür. Bir kalp tıp tıp ama Fourier gözüyle bakınca bir frekans, parmak izi. Ritminde gizli bir kimlik. Bir ses, merhaba. Ama Fourier gözüyle bakınca temel frekans artı harmonikler. Sesinden seni tanıyabilirim. Bir ışık huzmesi beyaz görünüyor ama bir prizmadan geçirdiğinde gökkuşağı. Her renk başka bir frekans, ışığın Fourier'leri. Bir tel, bir nota, tek bir frekans değil, bir temel ve üst üste eklenmiş harmonikler. Tellerin, üflemelerin, insan sesinin birbirinden farkı burada yatar. Bir molekül titreşiyor, atomları arasındaki bağlar saat gibi çalışıyor. Hangi frekansta titreştiğini bilmek, o maddenin kimliğini bilmektir. Bir yıldız, milyarlarca kilometre uzakta ama ışığını Fourier ile birlikte ayırdığında içindeki elementleri görürsün. Astronomi Fourier olmadan yapılamaz. Ve sen, Fourier gözüyle bakınca sen de bir dizi titreşimsin. Kalp, nefes, gün, ay, yıl. Aynı evren, başka bir bakış ve artık her şey bir titreşim. İki dil, aynı hikaye. Bir sinyali iki şekilde yazabilirsiniz. Zaman alanında ne zaman ne olduğunu,
Frekans anlamında hangi frekanslarda ne kadar var olduğunu. Aynı şey, iki dil. Örnek bir müzik akoru. Zaman alanında bakınca karmaşık bir dalga. İniyor çıkıyor. Ne olduğunu söylemek zor. Frekans alanında bakınca 3 temiz nota. Do, mi, sol. Tam bir majör akor. Anında görürsün. Bir başka örnek, bir insan. Zaman alanına bak, kalp ve nefesin karışık sinyali. Dalgalı, gürültülü, bulanık. Frekans alanına bakarsan iki çubuk. Birisi 1 Hz kalp, diğeri 0.25 Hz nefes. Doktorun ilk baktığı budur. Bir bakışta kalp hızını söyler. Şimdi dikkatli bir soru. Bu sinyalde kalp atışı var mı? Zaman alanında zor. Dalgayı sayarsın, göze inanırsın, tahmin edersin. Frekans alanında bir bakış, bir hertz'te çubuk var mı? Evet, işte kalp. Ama tersine bir soru. Bu kalp atışı 5. saniyede mi oldu, 15. saniyede mi? Zaman alanında bakarsın. Kolay, eğriye bak. Frekans alanında imkansız. Frekans zamanı gömer. Hangi frekans olduğunu söyler ama ne zaman olduğunu söylemez. Bu yüzden her iki dilde aynı bilgiyi taşır. Ama bazı sorular bir dilde imkansız, diğerinde bir bakışta. Fourier dönüşümü bu iki dil arasındaki sözlüktür. İleri çevirir, geri çevirir. İkisi birden elinde olduğunda her şeyi berrak görürsün. Peki Fourier bu çevirimi nasıl yapıyor? Bir düşün. Bir sinyalin içinde belirli bir frekansın ne kadar olduğunu nasıl bilebilirsin? Salıncak metaforunu kullanalım. Bir salıncağı iterken rastgele itersen pek bir şey olmaz. Ama salıncağın kendi ritmine uygun itersen az bir kuvvetle bile olsa çok yükseğe çıkar. Yanlış frekansta söner, doğru frekans büyür. Fourier aynı şeyi yapıyor. Her frekansa teker teker sinyali sorar. Sen bu sinyal içinde var mısın? Şöyle, sinyali al, onu bir test dalgasıyla çarp. Sonra bütün zaman boyunca topla. Eğer test dalgası sinyalin içindeki bir frekansla eşleşiyorsa çarpım hem pozitif kalır, toplam büyür, evet buradayım der. Eğer yanlış frekanssa çarpım bir pozitif, bir negatif olur. Birbirlerini sıfırlarlar. Hayır, ben yokum der. Bu taramayı her frekans için yaparsın. Birinde büyük bir sayı çıkar, o frekans sinyalin içinde, diğerinde sıfır, yok. Bir bakışta şu spektrum ortaya çıkar. İşte Fourier katsayıları bu. Bir tarama, bir çarpma, bir toplam. Bu integral sinyalin kosinüs dalgasıyla ne kadar uyumlu olduğunu söylüyor. Ne kadar büyükse o frekans o kadar güçlü. Sinüs ve kosinüs. İki ayrı fonksiyon gibi duruyor ama aslında aynı dönmenin iki yüzü. Bir nokta düşün, bir çember üzerinde dönüyor. Saat başladığında yatay eksende, sağda. Zaman ilerledikçe yukarı, sola, aşağı, tekrar sağa dönüyor. O noktanın yatay koordinatlarına bak, kosinüs. Dikey koordinatlarına bak, sinüs. İkisi de aynı, dönmenin gölgeleri. Matematikte bunu yazmanın tek bir zarif yolu var. E üzeri i omega t, Euler'in formülü. Kosinüs artı i sinüs, reel eksen artı hayali eksen. Tek bir dönem vektör. Bu yüzden Fourier'in gerçek formülü en temiz hali şudur. Sinyali al, bir dönem vektörle çarp, bu vektörü W frekansına geri döndür. Sonra bunu zamana göre topla. Sonuç bir kompleks sayı, uzunluğu ve frekansın şiddetini, açısını, fazını verir. İkisi tek bir noktada. Her W için bir nokta. Bütün W'ler toplanınca spektrum. Bir prizmayı düşün. Beyaz ışık içeri girer. 7 renk dışarı çıkar. Prizma ışığın içindeki saf frekansları birbirinden ayırır. Fourier de aynısını yapıyor. Karmaşık sinyal içeri, saf frekanslar dışarı. Şimdi bir adım daha. Dünya sistemlerle dolu. Bir oda, bir kulak, bir köprü, bir kalp. Her sistem aslında bir frekans parmak izidir. Bir oda. El çırp, bir ses dalgası duvardan yansır. Eşyalar emer, bazı frekansları yutar, bazılarını da büyütür. Odanın Fourier parmak izi onun karakteridir. Bir kulak, içinde zarı var. Farklı frekansları ayırır. Kulağın yaptığı şey doğrudan Fourier dönüşümü.
ve geri de dönebiliriz. Ters Fourier dönüşümü, spektrumal sinyali geri kur. Bu Fourier'in gücünü ortaya koyuyor. Frekans alanında ne yaparsan zamanda yansır. Bir frekansı sustur, sinyali değiştir. Filtreleme, gürültü temizleme, ses yalıtımı. Hepsi bu. Bir frekansı büyüt, başka bir sinyal doğar. Equalizer, bass, boost hepsi bu. Ve aynı fikir sayısız dünyada çalışıyor. Müzikte, görüntüde, tıpta, ses tanımada, astronomide, kuantumda, momentumda. Ve sen, bir kalp, bir nefes, bir gün, bir mevsim. Bunların hepsi farklı hızlarda tekrarlanan şeyler. Hepsi saf dalgalar ve sen onların toplamısın. Fourier bu toplamı parçalara ayırmanın dilidir. Bir dalga, bir evren, bir bakış açısı.